Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şu an çok değerli doktorumuz KBB ve boyun cerrahi uzmanı operatör doktor Erdal Erkoç. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. İlk sorumuzla başlayalım. Evet. Burun estetiği ameliyatı neden yapılır? Özellikle kime uygulanır? Burun estetiği operasyonları esasında hem burun şekliyle alakalı rahatsızlıkları olan, aynı zamanda da burun fonksiyonlarıyla alakalı problem yaşayan hastalarımıza uygulanır. 16-17 yaşlarından itibaren hemen herkese yapılabilecek operasyonlardan 18 yaş sınırı pek yok değil mi? Varsa aslında da aileyle ilgili bir onay mı alınması gerekiyor? Tabii burada önemli olan bir legal açıdan tabii ki 18 yaştan küçük hastalarımızda aile onamı mutlaka olmak zorunda. Ama asıl önem verdiğimiz şey kemik ve kıkırdak gelişimi esasında. Kadınlarda bu 16 yaşından sonra, erkeklerde de 17 yaşından sonra tamamlanmış oluyor. Tabii yaştan daha önemlisi aslında burada hastanın operasyonun ciddiyetini ve sonrasında yaşayacaklarını anlaması daha önemli. Özellikle genç hastalarda daha önemli hale geliyor tabii. Peki burun estetiği herkese yapılabilir mi ya da kimlere yapılamaz? Burun estetiği sonuçta bir sınırımız var. Bu bir cerrahi işlem ve genel anestezi altında yapılıyor. Bir kere bu cerrahide hastaya bir faydamız olacaksa cerrahi müdahale altına almamız gerekiyor. Herkese yapılamaz. Neden? Çünkü genel anestezi altında yapılan işlemlerin her biri için geçerli bu. Herkes genel anestezi altında cerrahi geçiremez. Çünkü hastaların ek hastalıkları bulunabilir. Şeker, diyabet, kan sulandırıcı ilaçlar veya bazı anestezik maddelere alerji gibi ek komorbid hastalıklar anesteziye engel olabilir. İkincisi de burunla alakalı. Bir burun sonsuza kadar ameliyat edilemez. Bunun bir sınırı var. Hem cilt altı dokular hem de içerideki kıkırdak kemik yapıları birden fazla kere ameliyat edebiliyoruz ama bazı noktalarda artık cerrahi bir çözüm olmayabiliyor. Hocam peki çok karşılaşıyorsunuzdur bu durumla ama genelde insanlar işte böyle elinde telefonlarla geliyor. Hocam ben bu burunu yaptırmak istiyorum. Böyle bir burun yapımı olsun diye çok karşılaşıyorsunuzdur. Evet. Bu beklentileri genelde bu burun estetiği karşılıyor mu? Birebir örtüşüyor mu gösterilen resimlerle? Yoksa herkesin yapısı farklı mı? Tabii burada herkesin kendi yüz yapısı, yüz anatomisi farklı. Özellikle de cilt altı yapıları farklı. Kıkırdak ve kemik güçleri, direngenlikleri farklı. Ve sevdikleri fotoğraflarla geliyorlar elbette. Biz de o hastalarla alakalı stüdyo çekimleri sonrası olabilecek burunlar hakkında konuşuyoruz. Ama bu bahsettiğimiz şey aslında bir simülasyon çalışması ve bir garanti verilemez asla. Çünkü bir burundan nasıl bir sonuç çıkacağı cerrahide ve cerrahi sonrası bağ doku iyileşmesinin sonuçlarıyla belli olur ve bir burnun iyileşmesi 2 yıl sürüyor ve 2 yıllık süreci öngörmek çok mümkün değil. Tabii ki hastalar bize sevdikleri burunlarla geliyorlar. Biz de bu burunların onun yüzüne, onun cildine uygun olup olmadığını onlarla konuşuyoruz mutlaka. Yaptığımız simülasyon çalışmalarında da mutlaka hatırlatıyoruz özellikle genç hastalarımıza. Teknolojiyi kullanıyoruz yani bu alanda. Teknolojiyi kullanıyoruz fakat simülasyonlara ve teknolojiye çok fazla aldanmamak lazım. Cerrahlarıyla mutlaka bu konuyu detaylı bir şekilde konuşmaları lazım hastaların. Peki ameliyat sonrasında süreci nasıl ilerler? İyileşme periyodu nasıldır? Nelere dikkat etmek gerekir? Genellikle insanlar bize geldiklerinde rinoplasti olup ertesi gün bambaşka bir insan olup çıkacaklarını düşünüyorlar ama aslında süreç öyle değil. Burun iyileşmesi sonrası kemik kıkırdak yapılarının birbirine kaynaması, dokuların son haline gelmesi 2 yıllık bir süreçtir. 2 yıl boyunca burun sürekli değişiyor aslında. Sadece şunu bilmekte fayda var. Özellikle ameliyattan sonraki ilk 3-4 gün yoğun bir ödem ve kanama meydana gelebiliyor. Bu her hasta için geçerli değil ama ilk 3-4 gün biraz ödemli ve sızıntı şeklinde kanamalar olabiliyor. Biz burundan silikon tamponlar kullanıyoruz ve 1. hafta hastalarımızı çağırıyoruz. 1. hafta tamponlar çıktıktan sonra da küçük bantlamalarla devam ediyoruz aslında. Burun ameliyatı sonrası ilk 1 aylık süreç yoğun bir temizlik, yıkama, bakım, çeşitli kremlerin sürülmesiyle geçiyor. Hastalarımıza genelde 2-3 hafta bir istirahat periyodu öneriyoruz. Ama süreç normalde 2 yıldır. Hocam peki şunu merak ediyorum. Genelde geniz eti problemi var çoğu kişide. Aynı zamanda şunu duyuyor. İşte ben geniz etimi aldırdım ama küçükte böyle bir cerrahi olarak burnuma dokundum diyorlar. Bu geniz eti burun tıkanıklığıyla beraber burun estetiği aynı operasyonda gerçekleşebiliyor mu? Aynı operasyonda yapılabilir. Bahsettiğimiz şey çoğu zaman hastalar bize burun tıkanıklığıyla geliyor aslında öyle bir senaryoda. Hem burun tıkanıklıklarının hem de estetik kaygılarının aynı cerrahide giderilmesini isteyebiliyorlar.
Tabii ki aynı genel anestezi altında yaptığımız işlemlerden bir tanesi bu. Hem septum deviasyonu dediğimiz burun kıkırdak eğriliğini hem de konka hipertrofisi dediğimiz burun etlerindeki büyümeleri aynı seansta giderilebiliyoruz. Çünkü burun estetiği sonrası hacmi küçülen bir burunda daha önceki döneminde burun tıkanıklığı yaratmayan küçük et sorunları veya küçük kıkırdak deviasyonları rinoplasti sonrası hastada burun tıkanıklığı yapabilir. Dolayısıyla biz kulak burun boğazcılar olarak özellikle şunu söyleriz. Nefes alamayan güzel bir burun kimsenin işine yaramaz. Peki burun estetiği sonrasında hasta mutlu olarak ayrıldı. İlerleyen süreçte burun şeklinde değişiklik olabiliyor mu ya da burun ucu düşebiliyor mu ya da sonradan bir burun tıkanıklığı gelişebiliyor mu? Bu tür riskleri var mıdır? Her cerrahide olduğu gibi bizim bu bahsettiğimiz burun estetiği ve burun tıkanıklığı cerrahilerinde de bazı riskler var. Literatür verisi olarak söylemek gerekirse hastaların %15'inde bazı sorunlar gelişebilir. Çünkü bahsettiğimiz iyileşme periyodu aslında 2 yıllık bir süreç ve bu 2 yıllık süreçte bağ dokularınızın gelişimi iyi olmayabilir, yeterli beslenememiş olabilirsiniz. Geçirdiğiniz bazı enfeksiyonlar veya aldığınız minör majör travmalar burnunuzun şeklini değiştirebilir. Nasıl kolumuz bacağımız kırıldığında kemikler, kıkırdaklar yanlış kaynayabilirse, burunda bahsettiğimiz kıkırdaklar ve kemikler milimetrik şeyler. Burunda 1 milimetrelik değişim burnu çok iyi de gösterebilir, çok kötü de gösterebilir. Dolayısıyla 10 hastanın birinde, ikisinde burun kıkırdağında veya kemiklerinde değişiklikler olabilir. Buna biz komplikasyonda diyebiliriz veya hasta kaynaklı, iatrojenik travma kaynaklı da diyebiliriz. Bu hastalarımızda genellikle 2. yılda olduktan sonra tekrardan revizyon cerrahiler yapmamız gerekebiliyor. Bahsetmiştiniz, ben de onu soracaktım. Bize de geliyor bazen böyle hastalar. Ben burun ameliyatı oldum ama burunda çökmeler oldu diyor. Bunlara muhtemelen revizyon yapıyoruz. Özellikle revizyon kaç kere yapılır ya da revizyon kimlere uygulanır? Bunlarla ilgili biraz bilgi verirseniz. Revizyon cerrahiler 2 yıllık iyileşme periyodu dolmuş bir burun estetiği hastasına gerekebilir. Kaç defa yapılır sorusunun cevabı aslında o hastanın genel durumu, kıkırdak ve bağ dokuları, cilt altı dokuları kaç defa izin verirse o kadar yapılabilir. Çünkü biz bu burun ameliyatlarını burun içinde çıkardığımız eğri olan kıkırdaklarla şekillendirerek yapıyoruz. Revizyon cerrahilerde bazen yeterli kıkırdak bulunamayabiliyor burun içerisinde. Dolayısıyla hastamızın kendi kulağından veya kendi kaburgasından aldığımız kıkırdaklarla burnu yeniden şekillendirmemiz gerekebiliyor. Burada birkaç sebep olabilir. Birincisi fonksiyonel olarak burun hastayı memnun etmiyor olabilir. Burun tıkanıklığı durumunda tekrardan cerrahi yapılabilir. İkincisi estetik kaygılarla burun şeklini beğenmediği için tekrardan revizyon cerrahiler yapılabilir. Ama dediğim gibi 2 yıllık bir süreci dolmuş hastalarda mutlaka uygulamak lazım. Peki ameliyattan sonra hayatımız değişir mi ya da spor ya da beslenmede dikkat etmemiz gereken bir şeyler var mı? Bazı kısıtlamalarımız oluyor rinoplasti sonrası. Özellikle cerrahinin erken evrelerinde çok kalabalığa girmemek ve enfeksiyonlardan korunmak lazım. Özellikle tampon varken evde istirahat etmek gerekiyor. İlk 1 ay çok spor önermiyoruz çünkü sürekli burun temizliği ve burun yıkamaları gerekebiliyor. Spora genellikle 1. aydan sonra başlatıyoruz hastaları. Dolayısıyla biraz sosyal hayatı değişebilir ilk haftalarda. Özellikle ağır sporlar, işte koşup zıplamalar veya ağır yük kaldırmak gerektiren sporlara ise 3. aydan sonra başlayabiliyoruz. Özellikle gözlük kullanan hastalar benim gibi 4. aydan sonra gözlük kullanabilirler. Veya ağır outdoor spor yapan insanlar, snowboard gibi belki veya maç paraşütü gibi belki başka bir şey. Bunları 1. yıldan sonra öneriyoruz. Mesela halı sahaya gitmek, mesela basketbol oynamak gibi sporlar. Yani burnumuza darbe alabileceğimiz sporları bir yıl ertelemek lazım. Bu da biraz hayatı kısaca değiştiriyor. Hocam herkesin hayalinde güzel bir burun var. Bunu da herkes düşünüyor. Ama herkesin bir korkusu var işte. Çok ağrılı olur mu? Çok morarır mı? Yani bu ameliyat sonrası süreçten de biraz bahsedebilir misiniz? Burun estetiği sonrası ağrılar aslında ağrı kesiciye yanıt alamadığımız, basit ağrı kesicilere yanıt alamadığımız ağrılar pek yaşamıyoruz. Gündelik kullanımda olan basit ağrı kesicilerle hafif sızıntılar gerileyebiliyor. Sadece ilk 3-4 gün biraz ödem ve sızıntılar hastayı rahatsız edebiliyor. Ama onun dışında hayatı çok zorlaştıran bir ameliyat değildir bu.
Dediğim gibi çok basit ağrı kesiciler ve burun yıkamalarla beraber ilk 7-8 günden sonra çok bir şey kalmıyor hastalarımızda. Nadiren de olsa bazı cilt tiplerinde ödem fazla olabiliyor ve onlarda da 2 haftaya kadar uzayabiliyor. Ama 3. hafta, 4. hafta sizi tanımayan bir insan çok fazla ameliyat olduğunuzu anlamaz. 3-4 haftalık bir süreç Evet. gerekiyor bize. Peki elinde bir fotoğrafla size gelen hastalarınız, hani beklentileri biraz daha fazla yüksek oluyor aslında. Hani o Evet. buruna sahip olunca fotoğraftaki kişiye tamamen benzeyeceği de düşünülebiliyor. Evet. Böyle durumlarda sizin ameliyatı reddettiğiniz olabiliyor mu? Hani hastanın beklentisi çok yüksek. Evet, siz sağlıklı bir burun yapabilirsiniz ama hastanın beklentisini yapacağınız burun karşılamayabilir. Evet. Böyle bir durumlarda hani hastayı bu şekilde değerlendiriyor musunuz? Herkese yapıyor musunuz ya da reddettiğiniz hastalarınız oluyor mu bu şekilde? Aslında çok sık oluyor. Çünkü rinoplasti için gelen insanlar çoğu zaman sosyal medyalardan, insanları beğenerek ve fotoğraflarla geldikleri için burunlarına odaklanmış oluyorlar. Ama asıl büyük resmi kaçırıyorlar. Çünkü beğendikleri burun o yüzde, o alında, o elmacık kemiklerine sahip, o çeneye, o dudaklara sahip ve o cilde sahip insan da güzel. Bazen o fotoğraflarla geldiklerinde biz hastanın kendi resimleriyle yaptığımız simülasyon çalışmasında o burunun o yüze gitmeyeceğini düşünüyoruz. Ve bazen tutarsız istekler de olabiliyor tabii hastalardan. Yani her yüze her burun tipi gitmez. Dolayısıyla 3 hastanın birinde hastamıza söyleriz. Yani kusura bakmayın, bu cerrahide hedefimiz sizin istediğiniz gibi olamaz ve sonuçtan memnun kalmayabilirsiniz. O yüzden bu ameliyatı yapamayabiliriz diye bahsediyoruz. O işte simülasyon çalışmalarında hastayla mutlaka konuşmak gerektiriyor. Aslında çok doğru bir şey değil doktora fotoğrafla gitmek. Ama bu bir furya haline geldiği için sosyal medyada insanlar fotoğraflarla geliyorlar bize. Mutlaka hastanın onu çok iyi algılaması lazım. Çünkü burun sadece bir organ. Güzel burunlu olmak demek çok güzel olmak anlamına gelmeyebilir. Her yüze gidecek burun farklıdır. Evet. Erdal Hocam çok teşekkürler. Ben Değerli teşekkür bilgiler ederim. için çok Çok teşekkürler. teşekkür Ağzınıza ediyoruz. sağlık. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bugün değerli misafirimiz KBB boyun cerrahi uzmanı Erdal Erkoç'u misafir ettik. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.